The Zombie Podcast'i dinliyorsun. Tonguç ben, istasyon şefin. Hayatta kalma, güvenlik, sivil savunma, ticari ve sivil istihbarata karşı koyma, hazırlıkçılık üzerine yayınlar yapıyorum. Bu içerikteki konumuz, size anlatacağım konu, biz neye hazırlanıyoruz? Hazırlıkçılık dedik ya. Önce bunu bir konuşalım istiyorum ama içeriye başlamadan önce konular, içerikler ilginizi çekiyorsa abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve aklınıza takılan soruları, sorunları benimle yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar. Ve gerçekten bu içerikten faydalanacağını düşündüğünüz insanlar varsa onlara bu videoyu veya podcast'i mutlaka iletin. Peki, hazırlıkçılık nedir? Hazırlıkçılık genel olarak bir beklenmeyen felakete, krizlere, savaşlarda hayatta kalabilmek için önceden gıda, su, barınma ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklayan, hazırlık yapan insanlara denir arkadaşlar. Hazırlıkçılar doğal afetler, toplumsal çöküş, ekonomik krizler veya savaş gibi çeşitli senaryolara karşı hazırlık yapmayı amaçlarlar. Hazırlıkçılık farklı düzeyde ve motivasyonlarda olabilir ve gerçekten çok para, zaman ve öğrenme gerektiren bir hobi ya da uğraşıdır diyeyim. Umuyorum hepimiz için hazırlıkçılık hobi olarak kalabilir. Bazı insanlar sadece birkaç günlük temel ihtiyaç malzemelerini stoklarken diğerleri daha uzun süreli hayatta kalma mücadelesi yürütebilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geniş kapsamlı hazırlıklar yapabilmektedirler. Bu tamamen maddi imkanlar ve adanmışlıkla alakalıdır dostlar. Hazırlıkçılar ayrıca beceri ve bilgi geliştirmeye de odaklanırlar. Örneğin ilk yardım, kampçılık, evcil yiyecek yetiştirme ve silah kullanma gibi. Ama hazırlıkçılığın yaygın unsurlarına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da sürekli son birkaç yıldır büyük seller, su baskınları gibi felaketler yaşanmakta. En basit haliyle normal sıradan esnaf, sıradan bir vatandaş olarak dükkanımı ve evimi su basmalarına karşı korumak veya böyle bir su basmasıyla karşılaştığımda malımı ve canımı koruyabilecek önlemler almak aslında hazırlıkçılıktır. Yani kendi hazırlığınızı yapmanızdır. Peki yine Antalya'da yaşıyorsunuz. Çiftçisiniz veya atıyorum bir fabrika veya bir işletme sahibisiniz. Sizin bu olağanüstü hava şartlarını bir telsizle, bir hava durumu raporuyla takip etmeniz, sizin böyle bir durumda set çekebilmek için kum çuvalları hazırlıyor olmanız veya atıyorum su pompalarına satın almanız, sahip olmanız veya olası büyük bir sel sonrasında yaşanacak yağma gibi olaylardan korunmak için belki silahlanmanız gerekecek. Bu sadece Antalya'da ve sadece bir felaket için verdiğim örnek arkadaşlar. Peki hazırlıkçılar genel olarak neler hazırlıyor? Neymiş bu unsurlar? Bunları inceleyelim. Gıda depolamak. Hazırlıkçılar konserve yiyecek, kuru gıda, tahıllar ve su gibi uzun ömürlü gıdalar toplarlar. Çünkü Covid zamanını hatırlayın. Gerçekten tedarik zincirinin bozulduğu, ekin ekilmediği veya biçilmediği bir dönemden geçtik. Ne kadar zorlandığımızı, enflasyonun ne kadar yükseldiğini hatırlıyorsunuzdur. O yüzden özellikle uzun vadeli hazırlıklarda, savaşlar, iç karışıklıklar gibi, atıyorum büyük depremler gibi durumlara hazırlanıyorsak bazen bizi aylarca idare edecek gıdaları hazırlamamız, bunların kalori hesaplarını yapmamız gerekebilir. Tabii ki 3 günlük dünya, bunlarla uğraşmayıp gezip tozabilirsiniz, denize girersiniz. Ama hobi olarak ve bilinç olarak dahi biraz eğilirseniz aslında hayatta kalmanın, yani birin sıfırdan iyi olduğunu göreceksiniz. Su depolama. Dostlar, felaketler zamanında, afetlerde veya savaş gibi durumlarda insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Bu kişisel temizlik olsun, aynı zamanda sizin gündelik hayatta kalmanız için gereken, tüketmeniz gereken su da olsun. Sizin gerçekten ciddi anlamda temiz kaynağa, temiz suya ulaşmanız gerekiyor. Tabii ki bir savaş halinde, bir afet anında ve sonrasında bunlara ulaşmakta zorluk çekeceksiniz. Ve ne yazık ki savaş gibi durumlarda
Çoğu insan hayatını su bulmak için gizlendiği yeri terk ettiğinde kaybediyor. Hayatını kaybediyor gerçekten. Ve sığınağında, barınağında, yuvasında bıraktığı insanları öksüz yetim bırakıyor. O yüzden su çok ultra pahalı bir şey değil. Yöresel 5 litreliği 20 liraya 15 liraya satılan sular var. Günde bir tane, iki tane su köşeye stoklayabilirsin. Önceden güneş görmüş veya görmemiş, böyle bir durum için çok da önemli değil. Önemli olan hayatta kalmak. Ayda 200, 300, 500 liralık su köşeye stokladığın takdirde birkaç ay içerisinde seni birkaç ay veya yıl içme suyu ihtiyacını giderecek suyu toplamış olursun. Ve aynı zamanda bu topladığın, belki kullandığın, bunları devir daim yapman gerekecek. Atıyorum suyun kullanım tarihi, son kullanım tarihi 2 aysa ilk giren son çıkar mıydı? Öyle bir IFO falan hesapları vardı hatırlarsanız. İlk giren ilk çıkar daha doğrusu. Son kullanma tarihi yaklaşan suları tüketip boş şişeleri de normal çeşme suyuyla ihtiyaç suları haline getirip şişeleri değerlendirebilirsiniz. Ve devam edelim. Barınma dostlar. Herhangi bir afet, savaş sonrasında barınma ihtiyacı, güvenli bir şekilde uyuyabilme, kendine ait bir mekanın olması ve staff dediğimiz eşyalarını ve gıdanı saklayabileceğin bir yere ihtiyaç duyuyorsun. Öncelikli olarak tabii ki sağlam kaldıysa evlerimiz, belki yazlıklarımız, belki dükkanlarımız, fabrikalarımız veya belki prefabrik olarak nitelendirilebilecek inlerimizin olması gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde açık alanda kuracağımız çadırlara sahip olmamız gerekiyor. Herhangi bir deprem sonrasında konutlara veya iş yerlerimize bir süre girebileceğimizi zannetmiyorum. Girip de bir artçıl depremde hayatınızı kaybetmek çok çok daha kötü olabilir ve bu mekanlara atıyorum kışın ısınmak için lazım olacak örtüler ve ısıtıcılar gibi malzemeleri stoklayabilirsiniz. Bir soba kurabiliyorsanız soba kurmanız faydanıza olacaktır. Elektrik kesintilerinden veya gaz kesintilerinden ötürü. Çünkü bunlara çok kolay erişemeyeceksiniz. Veya herhangi bir şehir tahliyesi, bölge tahliyesi olduğunda gideceğiniz yere kadar belki bir kampa, belki başka bir şehre, belki başka bir ülkeye bu yolculukta sizi idare edebilecek uyku tulumları ve nasıl söyleyeyim yedek kıyafetlere ihtiyaç duyacaksınız. Ve diğer en önemli konulardan biri İlk yardım ve tıbbi malzemeler. Hazırlıkçıların hepsi temel ilk yardımı bilir dostlar. Biz normalde ehliyet alırken de ilk yardım eğitimleri alıyoruz ama çoğunlukla bunları hayatımız boyunca hiç uygulamıyoruz. Yanımızda birisi yaralanmadığı sürece bunlara ihtiyaç duymuyoruz ve unutuyoruz. Ama herhangi bir afet anında bir turnike yapmayı bilmek, bir kalp masajı yapmayı bilmek, ve daha ötesi belki sansüre girebileceği için burada telaffuz etmek istemiyorum. Bir deprem anında insanları kurtarmak adına ilk yardımı ve ötesini öğrenmeniz gerekiyor. Bir hazırlıkçı kendi ve ailesinin, yakınındaki insanların acil bir durumuna müdahale edebilmek için temel ilk yardım malzemelerine mutlaka sahip olmalı. Bunları biriktirir zaten ve aynı zamanda kendisinin ve ailesindekinin yaşamasından sorumlu olduğu insanların kronik ilaçları varsa bunları da bir şekilde belki 1 aylık, belki 2 aylık stoğunu mutlaka köşede bulundurur. Ve hazırlıkçıların en önemli unsurlarından biri savunma ve silah sahibi olmak diyeyim ben size. Dediğim gibi hazırlık, neye hazırlanıyoruz? En başta bir savaşa mı hazırlanıyoruz? Savaş, yani ne yapacağınız belli değil. Başınıza ne geleceği belli değil. Füze mi düşecek, atom bombası mı atacaklar? Ama bunun dışında kanun ortadan kalktığında insanlar çıldırıyor. Aynı tarafta olduğunuz insanlar dahi bir gıda için, bir mermi için veya bir gece barınabilmek için sizi öldürebilirler, canınıza kastedebilirler. Önemli olan sizin beden bütünlüğünüz, aileniz ve mekanınız. Yani alanınız. Bunu korumak için Türkiye'de
Silahlanma kanunları çok yetersiz. Yani çok basit ölüm tehditleri alan bir insansanız dahi kendinizi savunmak için bunu ispat edene kadar bir şekilde öldürülüyorsunuz, vuruluyorsunuz. Onun dışında çok elit bir seçilmiş kesime silah sahibi olma hakkı veriliyor Türkiye'de. Yani ya bulundurma ruhsatlı bir tabanca alacaksınız, gerçekten çok yüksek vergilerle çok yüksek saçma sapan fiyatlar ödeyeceksiniz ve bu silahı evinizden herhangi bir sebeple çıkarttığınızda ceza yiyeceksiniz. Poligona giderken bile bir sürü kaymakamlık, valilik arası yazışma yapıyorsunuz. Kaldı ki barındırma ruhsatı sizin iş yerinizi veya sadece evinizi savunmanız için sahip olabileceğiniz bir silah. Dışarıda başınıza bir şey geldiğinde bunu kullanamıyorsunuz. Çünkü zaten yanınızda taşıyamıyorsunuz. Ama bir afet, bir savaş durumunda kanunun olmadığı yerde kanun sadece size yok değil. Dışarıdaki bütün suçlulara, yağmacılara, herkese kanun yok arkadaşlar. Ve kanunun olmadığı yerde tek kural hayatta kalmaktır. Onun dışında taşıma ruhsatlı silah alma imkanınız varsa alın. Bu şey gibidir, yani banka kredi kartı veriyorsa al kardeşim. Yarın lazım olur. Banka kredi veriyorsa faizi hesapla, onunla yapacağın yatırım kendini kurtarır mı? O krediyi çek, limit arttırımı verdi mi? Kabul et. Bu da onun gibi bir şey aslında. Eğer mesleğinden ötürü, eğer işte işletmenden, ticaretinden ötürü bir taşıma ruhsatlı silah alabiliyorsan bugün al. Ne zaman, nerede lazım olacağını bilemezsin. Bu sana verilmiş bir haksa kullan. Mesela benim telsiz lisansım var. Tango Alfa 4 Whiskey Tango Alfa. Ben telsizimi, devlet bana bu hakkı vermiş. Her zaman yanımda taşıyorum. Adliyeye bile telsiziyle girenler var. Girebilir. Yani aynı şekilde silah. Tabii adliyeye giremezsin sen silahınla ama edinmelisin ve konut güvenliğinde belki bir, ne denir ona, tactical pompalı tüfek 12 kalibre mi ne diyorlar, onlardan birine sahip olabilirsin. Bir ruhsata 5 tane işletilebiliyormuş. Eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınıza tabii ki güvenli alanlarda bu makineleri kullanmayı öğretmenizi tavsiye ederim. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Tarih silahsızlandırılan toplumların toplu kıyım hikayeleriyle, soykırımlarıyla doludur dostlar. Soykırıma uğramayalım. Onun dışında beceri ve bilgi. Hazırlıkçılar beceri ve bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Sistemin çöktüğü, gıda üretiminin bittiği bir yerde siz gıda üretmeyi bilmek zorundasınız. Hastanelerin, sağlık ocaklarının bittiği bir yerde hayatta kalmak adına siz ilk yardım yapmaya, hangi ilaç neye iyi gelir, nerede hangi merhem kullanılmalıdır, doğal iyileştiriciler nelerdir, bunları biliyor olmanız lazım. Bunun dışında sağlığınıza dikkat edebilmek için vücudunuzu iyi tanımalı, ne bileyim, bununla alakalı bir video yapmıştım. Elektrikli tüm ev aletlerini kullanmayı, el aletlerini özür diliyorum. Matkaptır işte, ne var el aleti başka ya? Ha, bir sürü şey var ya, testere, tilki kuyruğu, bunları kullanmayı bilmen gerekiyor. Yarın lazım olur, bir felaket olur, bir şey kesmen gerekir, anladın mı? Veya bir duvar örmen gerekir, camlar kırılmıştır, camı kapatman gerekir, içeri şarapnel, füze veya yabancı düşman unsurları girmesin diye. O yüzden bir hazırlıkçı gerçekten hayatın her alanında birçok farklı şeye heves duyar, duymalıdır ve bunları öğrenmelidir. Şimdi hepimizde telsiz lisansı var. Sürekli kullanıyor muyuz? Hayır. Ama kullanmamız gerekecek. Ailemize öğretmemiz gerekecek. Yarın ben erzak bulmaya dışarı çıktığımda eşim evde telsizden benim çağrıma cevap verebilmeli. Veya kendi aramızda şifreli konuşmalar geliştirip kendi kimliğimizi ve mevkiimizi belli etmeden iletişim kurabilmeliyiz. Bir tehlikeyi bildirebilmeliyiz. Ve toparlayacak olursak, hazırlıkçılık bazı insanlar için bir hobi, bir yaşam tarzı olsa da yani potansiyel olarak hayat kurtarıcı bir şeydir. Yani bir kampa da gitseniz hazırlıkçı olmanız
sizin faydanız olacaktır. Bir böcek ısırığını nasıl tedavi edeceğinizi bilirsiniz. İlk yardım yapmayı bilirsiniz. Çadır kurmayı bilirsiniz. Başıboş hayvanlardan zarar görmeden uyuyup uyanmayı onların olduğu ortamda öğrenirsiniz. Artısı olur. Telsiz kullanmayı bildiğiniz için kaybolmazsınız veya 2 bira al gelirken tuvalete giden arkadaşından rica edebilirsin. Telsiz lisansın olduğu için veya ne bileyim bir şekilde kısıtlı gıda veya su imkanlarıyla yaşamayı öğrendiğin için bir kampa gittiğinde erzağını çabuk tüketmeden karnını doyurmayı öğrenirsin. Enerjini düzgün kullanmayı öğrenirsin. Öğrenirsin arkadaşlar. Afetler ve savaşlar coğrafyasında yaşıyoruz. Burası Orta Doğu, burası Türkiye dostlar. O yüzden ne yazık ki kaçak yapılaşma olsun, işte ne diyeyim sel yataklarına yapılan siteler, evler, binalar, sanayi siteleri, organize sanayiler. Bunlar bu coğrafyada hep yaşanacak. Bu coğrafyada hep bir komşu tehdidi yaşanacak. Mülteci krizi gelmiş çatmış zaten. Ve inanın bana ben ciddi hazırlanmaya başladığımdan beri artık çok fazla vaktimi boş harcamıyorum. Yine hayattan keyif alıyorum. Yine film izleyeceksem izliyorum, gezeceksem geziyorum, içeceksem içiyorum. Ama vaktimin iş dışında kalan büyük kısımlarını hazırlıkçılıkla dolduruyorum. Çünkü bu benim hayatta kalmamla alakalı bir şey. Yani gerçekten biraz bundan 100 sene öncesine gidin. Ailecek oturdunuz, ne yapacaktınız ki? Sosyal medya yok, ne bileyim film yok, bir şey yok. Ne olacaktı? Babandan sen avcılığı öğrenecektin. Çıkacaktın tüfeğinle dağa bayıra. Avlanıyor olacaktın. Eğer kız isen, işte kadın isen anandan yemek yapmayı, turşu kurmayı, işte turşu kurmak, bir de konserve yapmayı öğreniyor olacaktın. Şimdi bunları şimdi de öğrenebilirsin. Şu an rahat bir zamandan geçiyoruz diye kendini çok salmaman gerekiyor değerli dostum. Neye hazırlanıyoruz derken son bir sözüm var ama ondan önce buraya kadar beni izlediğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sabırlı bir insansın. Senden ricam kanala abone olman ve bu konuyla alakalı bilgilenmesini istediğin insanlara bu videoyu tavsiye etmen, göndermen. Aynı zamanda yorumlarla beni desteklemeni bekliyorum. Toparlıyorum dostlar. Bu Orta Doğu coğrafyasında her an başımıza her şey gelebilir. Hazırlıkçılık sadece erzak stoklamak değildir. Hazırlıkçılık aynı zamanda ayık olmaktır. Otobüs durağında beklerken bir arabanın şeridini bozup üzerine son sürat geleceğini bilmektir ve buna karşı dikkatli olmaktır hazırlıkçılık. Arkanda biri seni takip ediyor mu? Buna dair önlemini almaktır hazırlıkçılık. Karanlık dehlizlere girmemektir hazırlıkçılık. Bir savunma felsefesidir. Öyle söyleyeyim size. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Hoşça kalın. The Zombie Podcast'ten istasyon şefi Tonguç'u dinlediniz. Hoşça kalın.